Günaydın sevgili seyirciler. Ayşe ve Sağlık programına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz Sayın Doktor Osman Fıratlı. Kendisiyle birlikte retinitis pigmentozayı ve Stargardt hastalığını konuşacağız. Aynı zamanda konuklarımız var. Kendisinin tedavi etmiş olduğu hastaları var. Onlarla da görüşeceğiz. Onların da görüşlerini ve şimdiye kadar yaşamış olduklarını, sıkıntıları ve tedavi boyunca neler kaydettiler, neler yaşadılar onları konuşacağız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet sevgili konuklar, sizler de hoş geldiniz. Doktor Bey, sizi bir kere daha ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun, iyiyiz, sağ olun. Şimdi bugün retinitis pigmentozayı konuşacağız dedim. Evet. Yani tavuk karası hastalığı ve Stargardt hastalığını konuşacağız. Önce isterseniz bir tanımını yapalım. Retinitis pigmentoza ne demek? Retinitis pigmentosa halk arasında bildiğiniz gibi tavuk karası olarak isimlendiriliyor. Genetik bir hastalık. Fotoreseptör distrofisi olarak değerlendiriliyor. Fotoreseptörler ikiye ayrılıyor. Rod ve kon olarak. Rod distrofi ve kon distrofi olarak iki değişik şekilde görülüyor. Rod distrofi olanlarda tunnel vision dediğimiz bir borudan bakar gibi bir görüntü oluyor hastalarda. Kon distrofi ise onun tam tersi, ortayı göremiyor, çevreyi görüyor hastalar. İkisi de farklıdır. İkisinin klinik değerlendirmesi de farklıdır. Hastalık ilerleyici. Ve kalıtımsal bir hastalık değil mi? Genetik olduğu için evet kalıtımsal. Körlüğe kadar götürüyor. Aslında körlüğe götürüyor. Yani tedavi edilmezse körlüğe kadar giden bir rahatsızlık. Tedavi edilme şansı da olan bir hastalık. Şimdiye kadar tabii biz bu çalışmaları yapana kadar retinitis pigmentosa'nın tedavisi yapılmaya çalışıldı. Bunlar değişik ülkelerde değişik tekniklerle yapılmaya çalışıldı. Daha sonra bu yöntemlerin bir işe yaramadığı ortaya çıktı. Tam bu sırada da biz kendi tedavimize başlamıştık. Bizim tedavimiz şükürler olsun büyük bir başarıyla devam ediyor. Siz neler yapıyorsunuz? Biz elektroakupunktur yapıyoruz. İşte hastaları alıyoruz. Önce bir görme alanı testlerini yaptırtıyoruz. Ona göre hastaları değerlendiriyoruz. Elektroakupunkturla da ortalama 2 ay. Tabii çok ağır vakalarda o 4-5 ayda olabiliyor. Ben daha ortalama konuşmak istiyorum. 2 aylık, 3 aylık bir dönemde inanılmaz şekilde hastalarda değişiklik oluyor. Hastaların şu ana kadar retinitis pigmentosa ile ilgili açıklanan 8-10 tane belirtinin bir tanesi bile durdurulamamıştı. Bunu durdurmanın bile tedavi olabileceğini öne sürüyorlardı. Fakat biz bütün belirtileri geri çevirdiğimiz gibi hastaları mükemmel bir düzeyde getirdiğimiz oluyor. Bu tabii zamanla ilgili bir şey. Daha uzun sürede yapılan tedavi daha da tabii başarılı oluyor. Ama hastalar 2,5-3 aylık tedavi süresince kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Bunu görme alanı testlerinde de ortaya çıkartıyoruz. Yani bunları söylerken hasta kendini iyi hissediyor derken subjektif değil yani kesinlikle. Evet. Objektif veriler de var elimizde. Evet, bunların son derece net bir şekilde açıklamaları var. Yani hastalar da tabii bunu açıkladıkları için iyi hissediyor dedim ben kendisiyle konuşmamda. Aslında iyi hissediyorlar ama biz zaten bunu yaptığımız görme alanları testleriyle kesin olarak açıklıyoruz. Son derece net bir şekilde bizim bütün hastalarımız başlangıçta bir görme alanları testi vardır. Bir ortalama 2,5-3 ay sonra ikinci görme alanı çektiririz. Bazen hastalar onu zaten kendilerine çok yeterli buluyorlar ya da hastalık daha başlangıç düzeyinde oluyor. Ama daha ileriki vakalarda da bir sürü komplikasyon var. Belki biraz sonra fırsatımız olur. Komplikasyonlarını da açıklayacağız. Tabii komplikasyonlu olan hastalar ya da işte bir şekilde daha önce katarakt ameliyatı olmuş ya da lazer tedavisi olmuş hastalar da olabiliyor. Bunları da düşünürsek onların tabii geriye doğru hastalıklarının geriye doğru götürülmesi biraz daha fazla zaman alabiliyor. Yani sonuçta bize gelen hastaların komplikasyonsuz vakalar olmasını ve işte lazer ya da herhangi bir katarakt ameliyatı olmadan gelmiş olmasını tercih ederiz. Ama bu şekilde olan vakalarda içinde çok kaybedilmiş bir şey yok. Sonuçta süre biraz uzuyor. 3 ay yerine belki 6 ay oluyor ama sonuçta onları da büyük başarıyla tedavi yapıyoruz.
Hiç tedavi olamama gibi bir durumları var mı? Ya da hangi durumda kesinlikle tedavi edemeyiz, artık iş işten geçmiş denilir? Şöyle söyleyebiliriz bunu. Tabii yaş önemli hastalarda. Şöyle düşünelim. Bunu aslında tıp camiasının dışında olan insanlar da hemen anlayabilirler. Şimdi genetik bir hastalık olduğu için doğuştan oluyor zaten hastalık. Bize ortalama 25 sene sonra geliyor hasta. Yani hastalık doğuştan başlıyor, 25 yaşına geliyor hasta, bizim karşımıza geliyor, ben hastayım diyor. Şimdi 25 senelik bir hastalıkla karşı O zamana karşıyayız. kadar fark edilmiyor mu? Yani fark eden de oluyor. Bazıları hani bebeklik çağında da anlaşılıyor. Bazıları ilkokulda anlaşılıyor. Ama demin bahsettiğimiz bugün konumuzun içinde olan Stargardt hastalığı genellikle 20 yaş civarında daha fark ediliyor. Ama bazıları dediğim gibi daha sinsi oluyor. Stargardt'ın daha erkenden fark edilenler de var. Yani Blue çağına girince aslında yavaş yavaş başlıyor Stargardt'ı fark etmek. İşte hasta bebekken düşürdüğü şeyi bulamamasından, elle yoklamasından aslında aile anlayabiliyor bazen. Bazen işte ilkokula başladığı zaman tahtayı görememesinden Tavuk karası anlaşılıyor. için mi konuşuyoruz, Stargardt için mi söylüyoruz? Stargardt'ı daha böyle Blue çağında fark edebiliyorsunuz. ediliyor. Evet. Hatta mesela benim bir hastam vardı. Askerliğinde ben dedi askerlik yaptım dedi, atış şampiyonuydum dedi. Aa, Yani o kadar iyi bir görüşü var 25'li yaşlarda ama 30 yaşında hiçbir şey görmüyordu hasta. Efendim? Görmesi kayboluyor. Evet, böyle gidiyor yani. Şimdi sonuç olarak Stargardt'ta daha geç fark ediliyor hastalık. Ama retinitis pigmentos'ta da bazı vakalarda çok erken yakalayabiliyorsunuz. Bazı vakalarda onlarda da geç oluyor. Yani doktora gidip çok gözlük değiştirip de gözlükten faydalanamayan birçok hasta var. Dediğim gibi aşırı derecede miyop olup ya da astigmat olup da atlanılan vakalar var. Yani hastanın 9 derece miyopu var ve mesela tavuk karası açısından hasta değerlendirilmemiş. Yani sen miyopsun denmiş, gözlük vermiş, işte ne bileyim 6 derece, 3 derece, 4 derece, 5 derece, 6 derece astigmat olanlarda da mutlaka hani 2'den sonraya dikkat etmek lazım astigmatta da. Astigmat derecesi de eğer yüksekse hastada, yani miyop da yüksekse, astigmat da yüksekse bunları mutlaka retinitis pigmentosa, tavuk karası açısından değerlendirmek lazım. Bunlar işte fark edilmiyorlar. Bazen de dediğim gibi şanssızlık mı diyeyim artık ben ona. Bazıları dediğim gibi bu gözlük atma ameliyatlarına da falan girmiş oluyorlar. O lazer evet dönemde. oluyorlar. İşte gençler gözlükten pek hoşlanmıyorlar. Bir an evvel ondan kurtulayım diyorlar. Her şeyi de göz alıyorlar o sırada. Bu tür hastalar da oluyor. Yani fark edilmiyor. Bazen fark edilmiyor. Yani aile çok önemsemeyebiliyor bazen. Şimdi herkes bilinçli değil. Mesela Stargardt için şey söyleyebiliriz. Mesela Avrupa ülkelerinde çok çabuk fark ediliyor. Çünkü okumaya eğilim daha fazla orada. Stargardt hastalığında sarı nokta hastalığıdır ama yani sarı nokta hastalığı tabii genel bir deyim. Sarı nokta hastalığı deyince birçok sarı nokta hastalığı çıkabilir. Bizim dediğimiz çok farklı bir şey, genetik olan, yaşa bağlı olmayan sarı nokta hastalığı diye değerlendirilebilir. Sonuçta makula dejenerasyonudur. Hasta ilk önce okuyamamaktan zaten müracaat eder doktora. Bir şeyleri fark edemez ona. Onun için Avrupalı hastalarda daha çabuk teşhise gidilebiliyor. Türkiye'de okuma oranı çok da önemsenmiyor. Daha sonra okuyor, okuyamıyor. İşte biliyorsunuz çeşitli desteklerle bir şekilde işler halledilebiliyor. Eğer çocuk da üniversite tahsilini falan yapmıyorsa çok da önemsemiyor olayları. Üniversiteye başlayınca ama fark etmeye başlıyor. Zaten ondan sonra da gittikçe ağırlaşıyor hastalık. Hastalık ağırlaştıkça tabii doktora müracaat ondan sonra ancak olabiliyor. Şimdi ben bu noktada konuklarımıza dönmek istiyorum. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle isimlerinizi alalım. Ceren Sağlam. Siz? Yücel Soğuksun. Evet. Sizin rahatsızlıklarınız neydi? Sizden Benim başlayalım. retinitis pigmentosa, Yani tavuk konstrofi, karası. evet, merkezde kapanma vardı. Bir de optik atrofi hastalığı Şimdi vardı. siz merkezde kapanma derken yani ortayı göremiyordunuz Evet, ama evet. yanları görüyordunuz öyle mi? Kondistrofi dediğimiz Kondistrofi şekil oluyor. denilen Evet. En tehlikeli olan da belki bu olarak değerlendirebiliriz. Hastamız demin söyledi, optik atrofiden bahsetti. Her iki hastalık için de geçerli olabilir ama tabii kondistrofide daha fazla bu. Şimdi makula yani tam merkezi göremediği için ondan dolayı o optik sinir göremediği için gittikçe
atrofiye uğruyor. Yani hem makulada dejenerasyon başlıyor, hem optik sinir hasar almaya başlıyor. Çalışmayan sistem biliyorsunuz, insanın vücudu çalışmaya dayalı. Çalışmayan sistem sürekli olarak geri gidiyor. Geriliyor. Evet, sonuçta bir süre sonra yavaş yavaş işte artık o görme sinirini tutuyor. Görme sinirini tuttuktan sonra daha da vahimi tabii. O beyindeki görme hücreleri de bir süre sonra atrofi oluyor. Şimdi kondistrofinin özelliklerinden bir tanesi de ben daha önceki yayında söylemiştim, biraz da zannediyorum enteresan oldu. Hastamız da belki biraz sonra onu söyleyecek. Ben şimdiden girmiş olayım konuya. Bu tür hastalarda aslında gece görüş fena değildir. Başlangıç aşamasında söylüyorum. Yani hani konu tavuk karası karşılığı gece körlüğü gibi değerlendiriliyor. Aslında bu tür hastalarda gündüz körlüğü var da gece daha iyiler. Yani gündüz göremediği şeyleri gece fark edebiliyorlar. Yani o hafif loş ışık bunlara iyi geliyor. Çünkü merkezdeki işte hücrelerin hasarı yani kenardaki hücrelerin, rot hücrelerinin sağlam kalması gece görüşünü canlı tutuyor hastalarda. Merkezdeki hücrelerin ölmesidir gündüz görüşünü bozan. Yani hastaya gece körlüğünüz var, ileriye dönük olarak işte şöyle olacaksınız gibi şeyler söylenmiş zannediyorum. Onları bahsedecek biraz sonra. Aslında bizim hastamızda gece görüşü başlangıçta işte fena değildi. Gündüz körlüğü var. O daha da tehlikeli dediğim gibi. Hem görme sinirini öldürmesi açısından, yani hasar vermesi açısından, hem de beyin hücrelerine hasar vermesi açısından önemli. Tabii renk ayırt edemiyorlar onlar.